Kırbaç şakladı. Zindan kapıları insanın ruhunu ezen büyük bir gürültüyle kilitlendi. Önüne iki seçenek koydular. Dediler ki, ya devletin en kudretli makamına oturur, mühürlerin, hazinelerin ve emrine amade orduların sahibi olursun, ya da bu rutubetli zindanda çürür, her gün vücudunu parçalayan işkenceler altında can verirsin. Bir yanda sultanların bile gıptayla baktığı, herkesin önünde eğildiği bir iktidar, diğer yanda soğuk taş duvarlar, yalnızlık ve ölüm. O an orada olan herkes hiç tereddütsüz onun makamı seçeceğini sandı. Kim böyle bir gücü elinin tersiyle itebilirdi ki? Ama o, başını dahi eğmeden, tarihin akışını değiştirecek, zulmün suratına tokat gibi inecek o cevabı verdi. Allah'ın rızasını sizin saraylarınıza, altınlarınıza ve makamlarınıza değişmem. O, zindanların zifiri karanlığını, sarayların sahte ve göz kamaştıran aydınlığına tercih eden adamdı. O, sırtındaki kanlı kırbaç izlerini ahirette göğsüne takacağı şeref madalyası sayan kahramandı. O, Numan bin Sabit, yani bildiğimiz, sevdiğimiz, yolundan gittiğimiz adıyla İmam-ı Azam Ebu Hanife. Bu videoda sadece fıkıh kitaplarında hükümler veren bir alimi değil, tarihin gördüğü en onurlu direnişlerden birinin mimarını, omurgalı duruşun kitabını yazan bir karakter abidesini konuşacağız. Bu derin ve ibretlik yolculuğa başlamadan önce, tarihin tozlu raflarında kalmış bu hakikatleri daha fazla insana ulaştırmamız için bize destek olmak isterseniz, hemen şimdi kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bu tür nitelikli içeriklerin devamlılığı için katıl butonuna tıklayarak bize özel destekçi olabilir, bu ilim yolculuğunda bizimle omuz omuza yürüyebilirsiniz. Desteğiniz sesimizin daha gür çıkması için çok kıymetli. Hikayemiz İslam coğrafyasının kalbi, ilmin, siyasetin ve ticaretin o dönemki başkenti Kufe'de başlar. Hicri 80. yıl. Sahabe neslinin son temsilcilerinin hala nefes aldığı, tabi'in devrinin ise altın çağını yaşadığı bereketli yıllar. İşte böyle canlı bir iklimde aslı Fars kökenli, nesli İslam ile şereflenmiş, asaletli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi Numan. Babası Sabit, ticaret ehli, dürüst ve takvalı bir adamdı. Öyle ki Hazreti Ali ile görüşme şerefine erişmiş, onun bizzat hayır duasını almıştı. Hazreti Ali'nin Allah soyuna bereket versin duası, belki de Numan'ın kaderini daha o doğmadan çizmişti. Bu dua, yüzyıllar boyu sürecek bir ilim silsilesinin ilk tohumuydu. Numan çocukluğundan itibaren sadece keskin zekasıyla ve hazır cevaplığıyla değil, simasıyla, kılık kıyafetiyle ve nezaketiyle de dikkat çeken bir gençti. Kufe sokaklarında yürüdüğünde, sürdüğü güzel kokunun misk raihası ondan önce gelirdi. İnsanlar onun geçtiğini kokusundan anlardı. Temiz giyinmeyi, güzel konuşmayı, insanlara tebessüm etmeyi sever, estetiğe önem verirdi. Gençlik yıllarında babasının mesleğini devralmış, ipek ticaretiyle uğraşan zengin ve başarılı bir tüccardı. Evet, burası çok önemli. O, hayatını sadece kitapların tozlu sayfaları arasında geçiren, dünyadan elini eteğini çekmiş, bir lokma bir hırka yaşayan, hayattan kopuk bir münzevi değildi. O, hayatın tam merkezindeydi. Çarşının, pazarın, hesabın, kitabın ve insan ilişkilerinin tam içindeydi. Kumaşların en kalitelisinden anlar, ticaretin inceliklerini, paranın nasıl kazanılacağını çok iyi bilirdi. Ancak Allah, onun için ipek kumaşlardan çok daha kıymetli, sonu cennete varan bir ahiret ticareti murad etmişti. Bir gün çarşıdan geçerken, dönemin büyük alimlerinden feraset sahibi İmam Şabi Hazretleri ile karşılaştı. İmam Şabi, bu gençteki farklı ışığı, gözlerindeki o derin zekayı ve vakur duruşu hemen fark etmişti. Onu durdurdu ve sordu. "Delikanlı, nereye gidip geliyorsun? Maksadın nedir?" Numan, tüccar olduğunu, dükkanına ve pazara gittiğini, işiyle meşgul olduğunu söyledi. İmam Şabi başını iki yana salladı. "Ben senin dükkanını sormuyorum evlat. Ben senin ilim meclislerine, ulemanın dizinin dibine gidip gitmediğini soruyorum. Zira senin yüzünde ilim ve dikkat izleri görüyorum."
Bu zeka sadece kumaş ölçmekle heba edilmemeli. Sakın ha, ilmi ve ulemayı ihmal etme. Bu sözler Numan'ın kalbine bir ok gibi saplanmıştı. Yüzünde ilim izleri görmek bir iltifat değil, omuzlarına yüklenen ağır bir vazife çağrısıydı. Sanki uykudan uyanmış gibiydi. O günden sonra Numan, çarşıyı pazarı tamamen terk etmese de gönlünü ve zihnini ilim meclislerine bağladı. Artık o, Hammad bin Ebi Süleyman'ın ders halkasının en parlak öğrencisi, geleceğin büyük imamı olma yolundaydı. Şimdi burada bir duralım ve düşünelim. İmam-ı Azam'ı en büyük imam sıfatına layık gören şey neydi? Sadece ezberlediği binlerce hadis mi? Veya en zor hukuki meseleleri bir çırpıda mı çözmesi? Hayır. Onu devleştiren şey, ilmiyle bütünleşmiş olan muazzam ahlakıydı. Ticaretteki dürüstlüğü, helal lokma hassasiyeti onun fıkhının temeliydi. Şu anlatacağım olayı lütfen can kulağıyla dinleyin. Eğer bu ahlak bugün bizim ticaret hayatımızda olsaydı dünya nasıl bir yer olurdu? Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi ve bu videoyu beğenerek bu ahlakın yayılmasına katkı sağlamayı unutmayın. Ayrıca bu tür nitelikli içeriklerin devamlılığı için katıl butonuna tıklayarak bize özel destekçi olabilir, bu ilim yolculuğunda bizimle omuz omuza yürüyebilirsiniz. Desteğiniz sesimizin daha gür çıkması için çok kıymetli. Ebu Hanife ticaretle uğraşırken dükkanına bir kadın gelir. İpekli bir elbise almak ister. İmam o sırada orada değildir. İlim meclisindedir. Dükkana ortağı bakmaktadır. Kadın bir kumaşı beğenir. Ancak kumaşın bir yerinde dikkatle bakılmadıkça görülmeyecek bir defo, ince bir dokuma hatası, bir kusur vardır. İmam-ı Azam dükkandan çıkmadan önce ortağına sıkı sıkı tembihlemiştir. Bu kumaşın şurasında kusur var. Kul hakkıdır. Satarken müşteriye mutlaka söyle ve fiyatını ona göre düşür. Ancak ortağı o günkü ticaretin yoğunluğu ve pazarlığın hararetiyle bu hayati tembihi unutur. Kumaşı kadına normal, kusursuz fiyatından satar ve parayı kasaya koyar. İmam dükkana döndüğünde durumu öğrenir ve hemen ortağına sorar. O kusuru müşteriye söyledin mi? Ortağı başını öne eğer, mahcup olur ve unuttum ey imam, dalgınlığıma geldi der. Birçoğumuz için ne olalım, nasip değilmiş, unutulmuş, olanda hayır vardır denilip geçilecek bir durumdur bu belki de. Ama İmam-ı Hanife için bu bir felaketti, bir yangındı. Rengi attı, kalbi sıkıştı. Sanki dükkanı yanmış, malları kül olmuş gibi derin bir hüzne kapıldı. Derhal sokağa fırladı. O kadını bulmalıydı. Kufe'nin labirent gibi sokaklarında, kalabalığın içinde fellik fellik o müşteriyi aradı ve nihayetinde buldu. Kadına durumu izah etti. Aldığınız kumaş kusurludur. Ortağım size söylemeyi unutmuş. Haram lokma yemekten Allah'a sığınırım. Ya kumaşı geri verin, paranızı alın ya da kusur miktarını size iade edeyim. Kadın şaşkındı. Böyle bir dürüstlük o dönemde bile az rastlanan bir durumdu. Kadın memnuniyetle hakkını aldı ve dua etti. Ancak imamın içi soğumadı. O kazanca şüphe karışmıştı bir kere. Ortağının gafletiyle de olsa kasasına şüpheli bir paranın girme ihtimali onu dehşete düşürüyordu. Ne yaptı biliyor musunuz? O gün satılan o maldan elde edilen gelirin tamamını, evet kuruşu kuruşuna tamamını fakirlere sadaka olarak dağıttı. Kendi sermayesinden gitti ama ahiret sermayesini kurtardı. Çünkü o haramla beslenen bir vücudun hakkı haykıramayacağını, midesine şüpheli lokma girenin dilinden hikmet dökmeyeceğini çok iyi biliyordu. Kazancı boldu ama evi sadeydi. Talebelerinin geçimini bizzat sağlar, ilim öğrenenlerin kimseye, özellikle de devlet kapısına muhtaç olmamasını temin ederdi. İlim, sultanların kapısında dilenci olmamalıdır derdi. Hatta borçlu olanların borcunu onlar bilmeden öderdi. Bir gün yolda giderken kendisini görüp yolunu değiştiren, duvar diplerinden saklanarak gitmeye çalışan bir adam fark etti. Adamın peşinden gitti, onu nazikçe durdurdu. Adam mahcup, başı yerde, yüzü kızarmıştı. "Neden benden kaçıyorsun ey imam?" diye sordu imam. Adam, "Sana borcum var ey imam. Vadesi geçti, ödeyemedim. Utancımdan yüzüne bakamıyorum." dedi. İmam tebessüm etti. Cebinden o borç senedini çıkardı, oracıkta yırtıp attı. "Borcun silinmiştir kardeşim. Asıl seni bu kadar sıkıntıya soktuğum,
Seni utandırdığım ve benden kaçmana sebep olduğum için sen bana hakkını helal et, dedi. İşte sarayların korktuğu, sultanların çekindiği o büyük manevi güç bu sarsılmaz ahlaktan geliyordu. Parayla satın alınamayan, makamla kandırılamayan, dünya malına tamah etmeyen bir adamı neyle tehdit edebilirsiniz ki? O, rızkı verenin Allah olduğuna, şerefin makamda değil, takvada olduğuna iman etmişti. İlmi derinleştikçe Kufe mescidindeki ders halkası da genişliyordu. Sadece nakilci bir ilim değil, aklı ve vahyi harmanlayan, eğer şöyle olursa hüküm ne olur diyerek henüz yaşanmamış meselelere bile çözüm üreten bir hukuk ekolü geliştiriyordu. Talebelerine her zaman, hocam dedi diye kabul etmeyin, delilini sorun, tartışın, aklınızı kullanın diyordu. Özgür düşünce onun meclisinin ana direğiydi. Fakat güneş balçıkla sıvanmaz. Bu büyük ışık sarayın da dikkatini çekecekti. Halk onu seviyor, sözünü dinliyor, adaletine güveniyordu. Bu durum Kufe valisi İbni Hübeyre'nin ve sonrasında iktidara gelecek olan Abbasilerin gözünden kaçmadı. Devletin otoritesini sağlamlaştırmak için bu büyük itibar gücünü yanlarına çekmek, onu sistemin bir parçası yapmak isteyeceklerdi. Dürüst bir tüccar, cömert bir hoca ve derin bir alim olan Ebu Hanife için hayatının en büyük imtihanı yaklaşıyordu. Hapis, işkence ve ölümle burun buruna geleceği o büyük fırtına kapıdaydı. Altınla kandırılamayan adamı demirle korkutmaya çalışacaklardı. Devlet kapıyı çalmak üzereydi. Ve o kapı açıldığında tarih hayır demenin ne kadar büyük bir bedeli olduğunu yazacaktı. Ancak bu büyük yüzleşmeden önce siyasi atmosferin nasıl bir baskı unsuru haline geldiğini ve ilk teklifin nasıl yapıldığını anlamak gerekiyor. O dönemde İslam coğrafyası Emevi iktidarının son demlerini, en çalkantılı günlerini yaşıyordu. Irak bölgesi ise kaynayan bir kazan gibiydi. Halk yönetimden memnun değildi. İsyanların ardı arkası kesilmiyordu. Emevi devletinin Irak valisi İbni Hübeyre, sallanan iktidarını sağlamlaştırmak, halkın öfkesini dindirmek ve yaptığı icraatlara meşruiyet kazandırmak zorundaydı. Bir devlet kılıçla kurulabilirdi ama sadece kılıçla ayakta kalamazdı. Ona halkın gönlünde taht kurmuş, sözü senet kabul edilen manevi bir destek lazımdı. Gözler Kufe'nin en güvenilir, en dürüst ve en alim şahsiyetine İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye çevrildi. Vali İbni Hübeyre İmam-ı Azam'ı sarayına davet etti. Bu nazik bir akşam yemeği daveti değildi. Reddedilmesi teklif dahi edilemeyecek bir emir gibiydi. Vali ona Kufe kadılığını, hatta bazı rivayetlere göre devlet hazinesinin mührünü teslim etmeyi teklif etti. Dedi ki, yanımda ol, verdiğim kararları onayla, mühür senin elinde olsun. Hazinenin anahtarı senin kuşağında olsun. İstersen Kufe'nin baş kadısı ol. Teklif zahirde çok cazipti. Düşünsenize, bir imza ile adaleti tesis edebilir, fakirlere yardım edebilir, devletin gücünü arkasına alabilirdi. Birçok alim, maslahat gereği diyerek böyle bir teklifi kabul edebilirdi. Ancak İmam-ı Azam'ın feraseti, bu teklifin arkasındaki tuzağı çok net görüyordu. Vali, onun adaletini değil, onun itibarını satın almak istiyordu. Eğer imam bu görevi kabul ederse, valinin haksız yere akıttığı kanlara, gasp ettiği mallara, verdiği zalimane hükümlere ortak olacaktı. İmamın mührü, zulmün kılıfı olacaktı. Halk diyecekti ki, eğer vali yanlış yapsaydı, koskoca Ebu Hanife onun yanında durmazdı. İmam kendi temiz isminin kirli siyasete alet edilmesine müsaade edebilir miydi? Hiç tereddüt etmeden valinin gözlerinin içine bakarak cevabını verdi. Vallahi bana Mescid-i Haram'ın kapılarını saymayı emretsen bunu bile yapmam. Nerede kaldı ki bir adamın boynunun vurulmasına dair hükmünü imzalayayım? O mazlumun boynu vurulurken mühür benim elimde olsun, öyle mi? Asla. Ben bu görevi kabul etmem. Bu cevap valinin sarayında bomba etkisi yarattı. Bir vali reddediliyordu. Hem de makam verilerek taltif edilmek istenirken.
İbni Hübeyre öfkeden deliye döndü. Ya kabul edersin ya da zindana atılır, kırbaçlanırsın tehdidini savurdu. İşte o an imamın o meşhur, o tarihe kazınan sözü döküldü dudaklarından. Senin dünyada vereceğin azap, Allah'ın ahirette vereceği azaptan daha hafiftir. Bu duruşun bedeli ağır oldu. İmam-ı Azam zindana atılı. Her gün hücresinden çıkarılıyor, halkın gözü önünde kırbaçlanıyordu. Başına inen her kırbaç darbesinde bedeni kan revan içinde kalıyor ama o davasından dönmüyordu. Anlatılanlara göre imamı en çok üzen şey yediği kırbaçlar değil, bu halini annesinin duymasıydı. Bana yapılan eziyet bana dokunmaz ama annemin üzülmesi bana dokunur diyecek kadar da ince ruhlu bir evlattı. Dostları, talebeleri araya girdi. "Ey imam, ne olur kabul et, canından olacaksın," dediler. Oysa hakkı söylemekten, doğru bildiğim yoldan dönmem dedi. Sonunda Vali İbni Hübeyre bu büyük iradeyi kıramayacağını anladı. Onu zindanda tutmanın halkın öfkesini daha da artıracağını fark etti ve serbest bırakmak zorunda kaldı. Ancak bir şartla, Kufe'yi terk edecekti. İmam-ı Azam için hicret yolu görünmüştü. Yönünü Müslümanların kıblesine, emin belde Mekke'ye çevirdi. Bu mecburi yolculuk aslında onun için bir rahmet oldu. Siyasetin kirli atmosferinden uzaklaştı, Beytullah'ın gölgesine sığındı. Orada ilim meclislerine devam etti, talebe yetiştirdi. Mekke yılları onun fıkhının daha da olgunlaştığı, ruhunun sükun bulduğu yıllar oldu. Tam bu noktada tarihin akışına küçük bir parantez açıp sizlere bir soru sormak istiyorum. Bugün modern dünyada kariyerimiz, maaşımız veya konumumuz tehlikeye girdiğinde kaçımız bu yanlıştır deyip istifayı basabiliriz? İmam-ı Azam'ın bu tavrı sadece o güne değil, bugünün insanına da özgürlüğün ne demek olduğunu öğretiyor. Gerçek özgürlük, makam sahibi olmak değil, gerektiğinde makamı elin tersiyle itebilmektir. Eğer siz de onurlu duruşun her şeyden kıymetli olduğuna inanıyorsanız, videoyu beğenerek bu mesajın daha çok kişiye ulaşmasına vesile olabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza katıl butonuyla üye olarak bu hakikatlerin anlatılmasına maddi manevi destek olabilirsiniz. Destekleriniz bizim için en büyük motivasyon kaynağıdır. İmam Mekke'deyken İslam dünyasında büyük bir devrim gerçekleşti. Yıl 750. Siyah sancaklar doğudan yükseldi. Emevi saltanatı yıkıldı ve yerine Abbasiler geçti. Abbasi ihtilali, Ehli Beyt'in intikamını almak ve adaleti tesis etmek sloganıyla yapılmıştı. Halk büyük bir umut içindeydi. Zalim Emeviler gitmiş, yerine Peygamber Efendimizin amcasının soyundan gelen Abbasiler gelmişti. Herkes artık zulmün biteceğini, alimlerin baş tacı edileceğini sanıyordu. İmam-ı Azam da bu değişimi uzaktan, Mekke'den takip ediyordu. Abbasilerin ilk halifesi Ebul Abbas Seffah döneminde sular biraz durulur gibi oldu. İmam ortalığın yatıştığını düşünerek çok sevdiği memleketi Kufe'ye geri döndü. Şehrine, dükkanına, talebelerine ve o meşhur ders halkasına kavuştu. Ancak bu dönüş beklediği huzuru getirmeyecekti. Çünkü tarih sahnesine çıkan yeni hükümdar, Emevi valisinden çok daha zeki, çok daha hesapçı ve çok daha tehlikeliydi. İmam, Emevilerin kırbacından kurtulmuştu ama şimdi Abbasilerin altın kafesiyle yüzleşmek üzereydi. Başkent değişmiş, sancaklar değişmiş ama güç zehirlenmesi değişmemişti. Ebu Cafer el-Mansur tahta çıkmıştı ve onun lügatında hayır cevabına yer yoktu. Bağdat'ın o soğuk duvarları arasında tarihin en büyük zeka ve irade savaşlarından biri başlamak üzereydi. Ebu Cafer el-Mansur, tarihin gördüğü en kudretli, en zeki ama aynı zamanda en şüpheci hükümdarlardan biri. O sıradan bir halife değildi. Abbasi devletinin gerçek kurucusu, bugünkü Bağdat şehrinin mimarıydı. Mansur, Dicle Nehri'nin kenarına surlarla çevrili muazzam bir şehir inşa ettirdi. Bu şehre Darusselam yani Barış Yurdu adını verdi. Ancak ironik bir şekilde bu barış yurdunun temelleri atılırken İmam-ı Azam Ebu Hanife ile yaşayacağı savaş tarihin en büyük huzursuzluklarından biri olacaktı.
Mansur, devletin bekasının mutlak itaatle sağlanacağına inanıyordu. Ona göre camideki imamdan çarşıdaki tüccara kadar herkes halifenin iradesine boyun eğmeliydi. Ancak Küfe'de hiçbir resmi makamı olmayan, devletten tek kuruş maaş almayan, kimseden korkusu olmayan bir adam vardı. Ebu Hanife. Halk bir mesele olduğunda valiye değil ona gidiyordu. Bir anlaşmazlık çıktığında kadının hükmüne değil onun fetvasına güveniyordu. Bu durum Halife Mansur için kabul edilemez bir otorite boşluğuydu. Mansur düşündü. Bu adamı ya sistemin içine çeker, onu devletin bir memuru yaparım ve böylece halkın gözündeki o bağımsız itibarını bitiririm ya da onu yok ederim. Plan, Emevi valisinin planından çok daha sinsiydi. Emeviler sadece kırbaç göstermişti. Mansursa ona reddedemeyeceği kadar büyük bir makam, hayal bile edemeyeceği bir servet ve kaçamayacağı zekice sorularla gelecekti. İmam-ı Azam Bağdat'a halifenin huzuruna çağrıldı. Saray dönemin en ihtişamlı yapısıydı. İçerisi askerler, vezirler, dalkavuklar ve korkudan titreyen alimlerle doluydu. İmam içeri girdiğinde o sade kıyafetiyle ama bir dağ gibi vakur duruşuyla herkesi etkiledi. Halife Mansur önce onu iltifatlarla karşıladı, yumuşak konuştu. Sonra meclisteki diğer alimlere göz kırparak imamı köşeye sıkıştırmak için en zor, en çetrefilli fıkıh sorularını sordurdu. Amacı imamı halkın ve devletin erkanının önünde aciz bırakmak, bakın sizin büyüttüğünüz alim aslında o kadar da bilgili değil dedirtmekti. Ama İmam-ı Azam ilmin zirvesindeydi. Sorulan her soruya Kur'an'dan, sünnetten ve kıvrak zekasından süzülen cevaplar verdi. Öyle cevaplar veriyordu ki soru soranlar mahcup oluyor, Halife Mansursa içten içe hem öfkeleniyor hem de bu zekaya hayran kalıyordu. Tuzağa düşüremediği bu adamı şimdi altın kafese davet etme zamanı gelmişti. Mansur asıl teklifini sundu. Ey Ebu Hanife! Senin ilmin ve ferasetin herkesin malumu. İstiyorum ki devletimin Kâdi-ul Kuddası yani baş kadısı olasın. Bütün kadıları sen ata, adaleti sen dağıt, mührü sen bas. Bu teklif bugünkü anlamıyla Adalet Bakanlığı veya Anayasa Mahkemesi Başkanlığı gibi devasa bir makamdı. Mansur, gel benim adıma hükmet diyordu. Ama imam biliyordu ki Mansur'un adalet anlayışı Allah'ın adaletinden farklıydı. Eğer imam bu görevi kabul ederse, halifenin siyasi rakiplerini idam etmesine hukuki kılıf bulmak zorunda kalacaktı. Zulme atılan imza sarıkla örtülemezdi. İmam halifenin gözlerinin içine baktı ve o tarihi cevabı verdi. Ben bu göreve layık değilim. Halife Mansur beklediği cevabı alamayınca hiddetlendi. Yalan söylüyorsun. Sen bu işin ehli olan en büyük alimsin. Nasıl layık olmazsın? İşte tam bu noktada İmam-ı Azam mantık ilminin şahikası sayılabilecek o muazzam savunmayı yaptı. Dedi ki, ey müminlerin emiri, eğer ben layık değilim derken doğru söylüyorsam zaten layık değilimdir, görev bana verilmez. Yok eğer yalan söylüyorsam bir yalancıdan baş kağıdı olmaz, bu görev bana yine verilmez. Her iki durumda da ben bu görevi alamam. Bu cevap sarayda bir sessizlik duvarı ördü. Mansur kendi silahıyla vurulmuştu. İmam öyle bir mantık örgüsü kurmuştu ki halife ne derse desin mat olmuştu. Bu zeka dolu direniş karşısında Mansur'un yüzü kızardı, damarları şişti. Karşısındaki adamı kelimelerle yenemeyeceğini anlamıştı. Artık maskeler düşmüş, diplomatik nezaket bitmişti. Mansur öfkeyle haykırdı. O halde seni zindana atarım. Seni öyle bir yere kapatırım ki gün yüzü göremezsin. İmamın cevabı yine sükûnet doluydu. Zindana atsan da ben haktan başkasını söylemem.
Allah'ın rızası senin zindanlarından daha geniştir. Ve İmam-ı Azam, Bağdat'ın o meşhur ve korkunç zindanlarına atıldı. Ama bu zindan Emevilerin zindanına benzemiyordu. Burada işkence sadece bedene değil, ruha da yapılıyordu. Yaşlı bedeni her gün kırbaçlanıyor, zincirlere vuruluyordu. Yetmiyor, halkın arasına çıkarılıp teşhir ediliyor, itibarsızlaştırılmaya çalışılıyordu. Ama halk, kan revan içinde imamlarını gördükçe ona olan sevgileri azalmıyor, aksine katlanarak artıyordu. İmamın hapisteki her günü Mansur'un tahtını biraz daha sallıyordu. Bu noktada bir an duralım ve vicdanımıza soralım. Gücün, paranın ve tehdidin karşısında ben yalan söylemem, ben zulme ortak olmam diyebilmek kaç yiğidin harcıdır? İmam-ı Azam sadece bir hukuk ekolü kurmadı. O, entelektüel onurun kalesini inşa etti. Eğer bu videoyu izlerken imamın o keskin zekasına ve eğilmeyen başına hayranlık duyduysanız, lütfen beğen butonuna basarak bu hissimizi paylaşın. Ve eğer siz de tarihin bu tür kahramanlarını daha yakından tanımak istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve katıl butonuyla ailemize dahil olmayı ihmal etmeyin. Unutmayın, ilim sadece bilmek değil, bildiğini yaşayabilmektir. Zindanda günler, haftalar, aylar geçti. İmamın bedeni zayıflamış, takati kesilmişti ama iradesi çelik gibiydi. Mansur onu kıramadığını görünce taktik değiştirdi. Onu hapisten çıkardı ama serbest bırakmadı. Onu ev hapsine aldı. Evinin etrafını askerlerle çevirdi. Kimseyle görüşmesine, ders vermesine, hatta camiye gidip namaz kıldırmasına bile izin vermedi. İmam-ı Azam ilimden, talebelerinden ve halkından koparılmıştı. Bir alim için ilimden uzak kalmak ölümden daha beterdi. Ama imam evinde bile boş durmadı. O susarak konuşmaya, duruşuyla ders vermeye devam etti. Mansursa korkuyordu. Yaşayan bir Ebu Hanife zindanda da olsa, ev hapsinde de olsa onun için bir tehditti. Halkın sevgisi halifenin korkusunu besliyordu. Ve maalesef tarihin o karanlık sayfa aralanacaktı. Güçle bükülmeyen bilek hileyle kırılacaktı. Sarayın karanlık koridorlarında fısıltılar dolaşmaya başladı. Halife Mansur bu meseleyi kökünden çözün emrini vermiş miydi? O son gün imamın önüne konulan o şerbet kasesinde ne vardı? Bir alimin şehadete yürüyüşü aslında onun ölümsüzlüğe doğuşu olacaktı. Bir sonraki bölümde İmam-ı Azam'ın son anlarını, zehirlenişini ve cenazesinin nasıl bir gövde gösterisine dönüştüğünü gözyaşları içinde anlatacağız. Bu hazin ama gurur dolu finali kaçırmayın. Tarih birazdan en büyük evlatlarından birine veda edecek. Bağdat'ta hava kurşun gibi ağırdı. Sokaklarda fısıltı gazetesi işliyor. Herkes İmam-ı Azam'ın akıbetini merak ediyordu. Sarayda ise tarihin en kirli planlarından biri devreye girmek üzereydi. Halife Mansur ne zindanla, ne kırbaçla, ne de makamla bükemediği bu çelik iradeyi ortadan kaldırmaya karar vermişti. Çünkü yaşayan bir Ebu Hanife, susturulmuş bile olsa iktidar için bir tehditti. Onun nefes alması bile zalimler için bir korku kaynağıydı. Hicri 150. yıl, Recep ayı. İmam 70 yaşına merdiven dayamıştı. Zaten zindan şartları ve işkenceler bedenini yıpratmıştı. Halife Mansur onu son bir kez huzuruna çağırdı. Ama bu seferki davet bir müzakere için değil, bir infaz içindi. İmamın önüne bir kase şerbet konuldu. Görüntüsü tatlı, içi ölüm dolu bir kase. Halifenin adamları soğuk bir sesle "İç bunu ey imam" dediler. İmam-ı Azam o ferasetiyle kasenin içindeki hakikati görmüştü. Başını kaldırdı, o vakur bakışlarıyla cellatlarına baktı ve "Ben bunu kendi rızamla içmem, canıma kastetmem" dedi.
Ancak emir kesindi. Zorla ağzını açarak o zehirli şerbeti boğazından aşağı döktüler. Zehir damarlarında dolaşmaya başladığında imam acıyı hissetti ama yüzünde bir korku ifadesi yoktu. Sadece hüzün ve teslimiyet vardı. Zehri içirdikten sonra onu apar topar zindandan çıkarıp evine gönderdiler. İstediler ki zindanda ölmesin, halk halife öldürdü demesin, eceliyle evinde öldü denilsin. Ama mızrak çuvala sığmazdı. İmam eve vardığında zehrin etkisiyle vücudu yanıyordu. Son anlarını yaşadığını biliyordu. Talebelerine ve ailesine vasiyetini yazdırmak istedi ama dili ağırlaşmıştı. O an dünyadaki son arzusunu yerine getirmek istedi. Namaz kılmak. Abdestini tazeledi, seccadesini serdi. Belki de hayatının en zor ama en huşu dolu namazına durdu. Kıyamda zorlanıyor, rükûda titriyordu ve nihayet secdeye vardı. Sübhane Rabbiyel Âlâ derken ruhunu sahibine teslim etti. Alnı secdeyken Rabbi ile buluştu. O bir ömür boyu başını zalimlerin önünde eğmemişti. Allah onun ruhunu sadece onun önünde eğildiği secde anında aldı. Bu ne muazzam bir final, ne onurlu bir vedaydı. Haber bir yıldırım hızıyla Bağdat sokaklarına yayıldı. İmam öldü. Ebu Hanife şehit edildi. O an Bağdat'ta hayat durdu. Dükkanlar kapandı, pazarlar boşaldı. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, herkes sokaklara döküldü. Sanki gök delinmiş de Bağdat'ın üzerine hüzün yağıyordu. Saray bu ölümü sessiz sedasız geçiştirmek istiyordu ama ne mümkün. Halk sel olup akıyordu. Cenaze günü geldiğinde tarih böyle bir kalabalığa şahitlik etmemişti. Bağdat'ın meydanları, sokakları, çatıları insan seliyle dolmuştu. Rivayetlere göre cenazeye katılanların sayısı 50.000'i aşmıştı. Bu o dönem için inanılmaz bir rakamdı. Kalabalık o kadar büyüktü ki cenaze namazı bir kere kılınamadı. İmamlar değişiyor, cemaat yenileniyor, öğle namazından ikindi namazına kadar defalarca cenaze namazı kılınıyordu. İnsanlar o tabuta dokunmak, o büyük alime son vazifelerini yapmak için birbirlerini eziyordu. Halife Mansur sarayının yüksek kulesinden bu manzarayı izliyordu. Titriyordu. Çünkü öldürdüğü adamın cenazesi yaşayan halinden daha büyük bir orduya dönüşmüştü. O tabutun arkasından yürüyen on binlerce insan aslında sessiz bir isyan yürüyüşü yapıyordu. O kalabalık, "Sen onu öldürdün ama biz onu kalbimize gömdük," diyordu. Mansur o gün anlamıştı. Bedeni öldürebilirsiniz ama fikri, aşkı ve davayı asla öldüremezsiniz. Mezarı başına gelindiğinde dualar göğe yükseldi. Gözyaşları toprağı ıslattı. O hayır demenin bedelini canıyla ödemişti. Ama geriye kıyamete kadar silinmeyecek bir miras bırakmıştı. Şimdi ellerimizi vicdanımıza koyalım. Bir insanın cenazesi neden bir devleti bu kadar korkutur? Çünkü o cenaze zulme karşı duruşun bir sembolüdür. İmam-ı Azam bize sadece namazın, orucun fıkhını öğretmedi. O bize duruş fıkhını öğretti. Bugün bizler onun ictihatlarıyla amel ediyoruz. Onun yoluyla Rabbimize ibadet ediyoruz. Peki onun bu karakter mirasına ne kadar sahip çıkıyoruz? Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz eminim ki kalbinizde bir sızı, gözlerinizde bir nem oluşmuştur. Bu gözyaşı rahmettir. İmam-ı Azam'ın aziz hatırasına bir Fatiha okumak isterseniz videoyu durdurup okuyabilir, yorumlar kısmına "Allah rahmet eylesin" yazarak bu dua zincirine katılabilirsiniz. Ayrıca bu tür hakikatlerin daha gür bir sesle anlatılmasına katkıda bulunmak için katıl butonuna tıklayarak kanalımıza destek olabilir, bu ilim kervanının bir neferi olabilirsiniz. Sizin desteklerinizle tarihin karartılmaya çalışılan sayfalarını aydınlatacağız. İmam defnedilmişti ama hikaye bitmemişti. Asıl hikaye şimdi başlıyordu. Çünkü tohum toprağa düşmüştü. Mansur sanıyordu ki Ebu Hanife bitti. Oysa Ebu Hanife bir okul olmuş, bir ekol olmuş, dünyanın dört bir yanına yayılacak bir nehir olmuştu. Talebeleri Ebu Yusuf, İmam Muhammed. Onlar hocalarının mirasını nasıl devraldı?
Saray imamın ölümünden sonra pişman oldu mu? Ve en önemlisi, bugün dünya üzerindeki milyonlarca Müslüman ona neler borçlu? Tarihin en büyük paradoksu şudur: güçlüler yazar sanılır ama tarihi aslında haklılar yazar. Mansur'un sarayı bugün yerle yeksan oldu. Mezarının yeri bile belli değil. Ama İmam-ı Azam'ın türbesi hala ziyaretçi akınına uğruyor. İsmi hala minarelerden yankılanıyor. Peki bu zaferin sırrı neydi? Her doğru makamda söylenmez ama her doğru Allah katında değerlidir demiştik en başta. İşte bu sözün finalini son bölümde yapacağız. Videodan ayrılmayın. Çünkü kapanışta İmam-ı Azam'ın ruhuna, bugünün dünyasına ışık tutacak son bir mesajımız var. Bu mesaj belki de hayatınızın pusulası olacak. İmam-ı Azam'ın bedeni toprağa verilmişti ama ruhu Bağdat'ın surlarını aşıp tüm İslam coğrafyasına yayılmıştı. Halife Mansur o gün sarayında zafer kazandığını sanıyordu. Bir rakibini elediğini, otoritesini sağlamlaştırdığını düşünüyordu. Oysa tarih en büyük ironisini oynamaya hazırlanıyordu. Mansur'un kılıcı imamın kalemini kıramamıştı. Aksine o kalemden dökülen mürekkep şehidin kanıyla birleşerek kıyamete kadar silinmeyecek bir mühür oldu. İmam vefat ettiğinde geride ne saraylar bıraktı, ne altın dolu sandıklar, ne de geniş araziler. O geride canlı kitaplar bıraktı, talebeleri. Başta Ebu Yusuf ve İmam Muhammed olmak üzere onun rahle-i tedrisinden geçen o altın nesil, hocalarının yere düşen sancağını aldılar ve daha yükseğe diktiler. Kaderin cilvesine bakın ki, İmam-ı Azam'ı kadı olmuyor diye zindana atıp öldüren Abbasi devleti, sadece bir nesil sonra onun en gözde talebesi Ebu Yusuf'u Kadı-ül Kuddas yani başkadı yapmak zorunda kaldı. Harun Reşit döneminde Abbasi devletinin resmi hukuk sistemi İmam-ı Azam'ın içtihatları üzerine kuruldu. Devlet onu öldürmüştü ama hayatta kalabilmek için onun fikirlerine muhtaç olmuştu. İmam mezarından devleti yönetiyordu. Zulüm ilmin önünde diz çökmüştü. Bugün Semerkant'tan Saraybosna'ya, İstanbul'dan Delhi'ye kadar uzanan devasa bir coğrafyada yüz milyonlarca Müslüman namazını onun tarif ettiği gibi kılıyor, orucunu onun içtihadına göre tutuyor, ticaretini onun koyduğu ölçülerle yapıyor. Osmanlı Devleti, Selçuklu Devleti, Babür İmparatorluğu. Tarihin gördüğü en muazzam medeniyetler hukuk sistemlerini Hanefi mezhebi üzerine inşa ettiler. Halife Mansur'un adını bugün sadece tarihçiler bilirken, İmam-ı Azam'ın adı günde 5 vakit minarelerin gölgesinde dua eden dudaklarda anılıyor. Söyleyin bana, gerçek sultan kim? Tacı takan mı yoksa gönüllere taht kuran mı? Bu hikaye bize sadece tarihi bir olayı değil, bugün kaybettiğimiz bir değeri hatırlatıyor. İzzet. Müslüman, izzetli adamdır. Gücün karşısında eğilmeyen, menfaat için doğrusunu satmayan, rüzgara göre yön değiştirmeyen adamdır. İmam-ı Azam bize öğretti ki, makamlar insanı yüceltmez, insan makamlara değer katar. Eğer bir makam adaletten taviz vermeyi gerektiriyorsa, o makam ateşten bir gömlektir ve giyilmemelidir. Bugün bizler modern zamanın mansurlarıyla, yani modern putlarla, kariyer hırsıyla, para tutkusuyla, konfor düşkünlüğüyle imtihan ediliyoruz. Patronumuz kızmasın diye hakkı söylemekten korkuyoruz. Müşteri kaçmasın diye yalan söylüyoruz. Koltuğumuzu kaybetmeyelim diye adaletsizliğe susuyoruz. İşte tam bu anlarda İmam-ı Azam'ın o kırbaç altındaki hali aklımıza gelmeli. O canı pahasına hayır dedi. Biz küçük menfaatlerimiz için evet mi diyeceğiz? Bu video serisi boyunca bir alimin hayatından çok daha fazlasını, bir karakter inşasını konuştuk. Eğer bu anlatılanlar kalbinizde bir kıpırtıya sebep olduysa,
Eğer ben de hayatımda bir şeyleri düzeltmeliyim, daha dik durmalıyım dediyseniz bu bizim için en büyük kazançtır. Bu imamın mirasının hala canlı olduğunun ispatıdır. Sözlerimizi bitirirken bu uzun yolculukta bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bu tür nitelikli, derinlikli ve ruhu olan içeriklerin YouTube'da daha fazla yer alması tamamen sizin desteğinize bağlı. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve dostlarınızı bu videodan haberdar etmeyi unutmayın. Katıl butonuna tıklayarak kanalımıza maddi destek sağlayan gönül dostlarımıza da ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Sizin sayenizde tarihin tozlu sayfalarını üflemeye devam edeceğiz. Ve son söz, İmam-ı Azam'ın hayatını özetleyen ve bizim de kulağımıza küpe olması gereken o muazzam hakikatle veda edelim. Her doğru makamda söylenmez ama her doğru Allah katında değerlidir. Allah bizi doğrulardan ayırmasın, zalimlerin karşısında dilsiz şeytan eylemesin. Bir sonraki videoda tarihin başka bir zirve şahsiyetinde buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.